Bu çorbamızın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız videomuzun devamını izleyebilir. Daha çeşitli çorbalarımızı öğrenmek için kanalımızda oynatma listesinde çorbalar kısmında farklı çorbalarımızı görebilirsiniz. Kışa en uygun çorbalar oynatma listesinde. Sevgili dostlar, bugün size farklı ama harika, çok güzel bir çorba yapacağım. Onun için şöyle bir tane budumuz var. Yıkadık, temizledik ve tenceremizin dibine koyduk. Şöyle azıcık da üzerine yağ koyup bunu yağda birazcık çevirmek istiyorum dostlar. Çünkü birazcık kavurduğunda daha çok lezzetli olacağını size daha önceden de söylemiştim. Ondan sonrasına devam edeceğiz. Şimdi nereye geçiyoruz? Malzeme listesi. Malzeme listemize geçiyoruz. Ama daha malzeme listemizi buraya tam çıkarmadık dostlar. Çıkardığımızda görüşürüz. Koyuyorum. Ve şöyle bir kaşık tuz atıyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Sevgili dostlar, malzememiz olaraktan bir tane kapya biberimiz var, bir tane yeşil biberimiz var, bir diş sarımsağımız var, 3 tane soğanımız var, mantarımız var ve mısırımız var, haşlanmış mısırımız var, sıvı yağımız var, limon suyumuz var, Yumurtamız var, unumuz var ve bir tane de pancarımız var. çok besleyici. Evet. Hem çok besleyici hem de çok güzel. Şimdi bunu soymakla başlayalım. Tabii bir tane de tavuk budumuz var. Ve olmazsa olmaz lezzetlerimizden. Tuzumuz, karabiberimiz. Tereyağımız, onlar var. Onlara sıra geldiğinde söyleyeceğiz. Ve sonunda da malzeme listemizi altına yazacağız. Bazen yazamıyoruz dostlar. Hakkınızı helal edin. Kızcağızım çalışıyor. Ne yapsın? Yetiştiremiyor bazen. Şimdi bunu güzelce... Dostlar, bunun turşusu çok güzel olur. Suyunu şalgam gibi için, fazla tuz koymayın lütfen. Yap da görsünler, öğrensinler. Suyunu şalgam gibi için kendini de harika kıtır kıtır yiyin. Anne, bundan harika sürpriz bir şey yapabilirsin. Turşu. Evet, olur, çok güzel olur bu turşusu. Evet. Hı hı. Şimdi dostlar şöyle. Ay, bir dilim ver de dişlerim kıpkırmızı olsun. Allah Allah. Çok seviyorum ya ben. Minicik bir dilim kız. Doğramış olduğumuz pancarlarımızı blenderımızın içine koyuyorum. Şimdi içine bir bardak unumu da koyuyorum. Bir bardak un daha istiyorum kızım. Tamam, yani 2 bardak un. Bir tane de yumurta. Bir kaşıktan biraz az da tuz. 1 bardak un daha koyuyorum. 2 bardak un koyuyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız Allah izin verirse. Eğer cıvık olursa biraz daha un ilave edeceğim. Kontrollü olarak ilave etmek istiyorum. Geçen seferki yaptığınkinde muhteşemdi. Biz doyamadık. Bir daha istedim. Şöyle dostlar, lezgamın üstüne birazcık un serpiştirdim ve 3 bardak un koydum sevgili dostlar. Şimdi de şöyle güzelce hamurumuzu buraya alıp biraz daha yoğuracağım. Bayağı da sert olmuş. Çünkü sebzeden sebzeye fark ediyor. Tabii.
Her sebzede aynı bardak ölçüsü tutmuyor. Ispanak çok sulu bir sebze. Neyse bunu ben sonra bakın dostlar şöyle güzelce bir iyicene yoğuracağım. Ve görüşürüz. Yoğurduğumda görüşürüz dostlar. Bakın dostlar 4 bardak un koydum. Toplamda ne kadar koydun? 4 bardak un koydum ve ağzını da kapatıp bu dinlenirken ben başka işlerimize bakayım. Hadi bakalım. Soğanları doğramayacak mısın? Sonra doğrayacağım. Şimdi Küp küp doğrayacağız mümkün olduğu kadar. mantarları değil mi? Evet. Bakın dostlar bunları da doğradıktan sonra şimdi sıra geliyor soğanımıza. Olabildiğince küçük doğrayacağım dostlar soğanlarımızı. Bakın dostlar tenceremize şöyle yağımızın hepsini koymuyorum çünkü tavuğumuzun yağısı da olacak. Birazını koyuyorum. Ve soğanlarımızı koyuyorum. Biraz pembeleşene kadar kavuracağız. Kaçtı dostlar. Olur olur. Ben bir şey yapmadım. Kendi kaçtı. Şimdi ne yapıyorum? Bunu da güzelce parçalayacağım şöyle. Önce şunlarını bir alayım. Şöyle parçalayacağım. Parçaladıktan sonra görüşürüz dostlar. Çok sıcak çünkü. Şimdi biberlerimizi ve mantarlarımızı hepsini ne yapıyoruz? İçine koyuyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi de sarımsağımızı şöyle incecik doğrayacağım dostlar. İnanılmaz güzel lezzet verecek. Mantarlı sarımsaklı çorba. Kırmızı pancarlı. Bunun özelliği kırmızı pancarı. Ve bir lezzet deposu olması. Unumuzu ekledik. Karıştır kızım. Sevgili dostlar, iyicene şöyle karıştırıp biraz da unuyla kavuralım ki şöyle güzelce iyice bir kavuralım. Ondan sonra da suyunu ekleyeceğiz Allah'a izin verirse. 3. Tavuğun kendi suyunu koyduk değil mi anne? Evet. Haşladığımız tavuğun suyunu. Böyle güzelce karıştıra kaynadığında da diğer malzemelerini koyacağız. Bakın sevgili dostlar, yoğurduğumuz hamurumuzu şimdi mısırlarını da koyuyorum şöyle dostlar. Bakın. Haşlanmış mısır olduğu için sona koydum. Aha, evet, haşlanmış mısırlarımız. Şimdi böyle karıştırarak kaynatacağız.
Hamurlarımızı da bakın böyle sonra şu şekilde küçük minik minik koparıp şöyle yapıyorum yani. Makasla değil de. Evet, elimizden. Makasla da olur, elimizle de olur. İlla herkese açamıyor diye güzelim bu lezzetlerden vazgeçecek diye bir şey yok. Dostlar yapışmaz. Hemen yani çok kolay bir çorba. Rahmetli babaannemin cin sulusunu yapacağım bir gün dostlarıma. Ama ki ben maşeri nerede bulacağım? Şimdi ben ön foto video dedim. Sen ne yaptın? Ben de Bunu normal çekelim. Sonra ön içinde yeniden çekeceğim. Limon suyu katıyorum. tavuk etlerimizi de ilave ediyorum. Bakın dostlar, hamurlarımızı şöyle çorbamızın altını söndürdük ve pişmiştir. Servise hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Servis yapıyoruz. Kırmızı kırmızı harika, çocuklarımızın yiyeceği, büyüklerimizin yiyeceği çok güzel bir çorba oldu. Çok güzel görünüyor. Yeter. Şimdi çorbamızın üzerine şöyle Anne ters tutuyorsun bana göre. şöyle gezdiriyoruz dostlar. Geriye kalanını da buna. Bakın dostlar, harika çorbamız oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Daha inşallah kışın nice böyle güzel çorbalar yapmayı Allah'ım nasip eylesin herkese. Hoşça kalın, dostça kalın can dostlarım.